To love and to honor. Sevmek ve onurlandırmak. It was rather surprising to discover a deep vein of sentiment in little George Potter. Küçük George Potter'da derin bir duygu keşfetmek gerçekten şaşırtıcıydı. I had been his friend and his lawyer for many years and had watched the always fat and once alert little man settle into a domestic routine. Uzun yıllardır onun arkadaşı ve avukatıydım ve her zaman şişman ve bir zamanlar uyanık olan küçük adamın ev rutinine alışmasını izlemiştim. He had been moderately successful in business. Sufficiently successful to permit him to retire from business and to travel about the world a little if he had wanted to do so. İş hayatında orta derecede başarılıydı, işten emekli olmasına ve eğer isterse dünyayı biraz dolaşmasına izin verecek kadar başarılıydı. But instead he and Esther were content to sit night after night in their pleasant living room. Ama bunun yerine o ve Esther her gece şirin oturma odalarında oturmaktan memnundular. She was busy with her sewing or reading, he passing the time with his excellent collection of postage stamps. O, Esther, dikiş veya okumakla meşguldü. O, George, ise mükemmel posta pulu koleksiyonu ile zaman geçiriyordu. Looking back over the years of my friendship with Potter, I can see that the vein of romance has probably been there all the time. Potter'la arkadaşlığımın yıllarına dönüp baktığımda, muhtemelen romantizmin her zaman orada olduğunu görebiliyorum. There was, for instance, his very romantic love affair with Althea Dean, an affair which almost became a scandal. Örneğin, Althea Dean ile çok romantik bir aşk ilişkisi vardı. Neredeyse bir skandala dönüşen bir ilişki. But just when people began to gossip about them, George married her. Ama insanlar tam onlar hakkında dedikodu yapmaya başlayınca, George onunla evlendi. That marriage appeared to extinguish George Potter's last spark of romanticism. Bu evlilik, George Potter'ın son romantizm kıvılcımını söndürmüş gibi görünüyordu. It never had a chance to be successful, and when Althea left him suddenly, George's friend thought that he was fortunate to lose her. Başarılı olmak için hiçbir zaman bir değişiklik olmadı ve Althea onu aniden terk ettiğinde, George'un arkadaşı onu kaybettiği için şanslı olduğunu düşündü. Then came the news of Althea's death while living abroad,
and a couple years of later George began to call up on Esther seriously. Ardından Alfia'nın yurt dışında yaşarken öldüğü haberi geldi ve birkaç yıl sonra George, Esther'ı sürekli hayallerinde canlandırmaya başladı. The people of our group were only slightly interested. It is difficult to become greatly excited over a possible marriage when both the man and the woman are equally rather dull and uninteresting. Grubumuzdaki insanlar sadece az ilgiliydi. Hem erkek hem de kadın eşit derecede sıkıcı ve ilgisizken olası bir evlilik konusunda gerçekten heyecanlanmak zor. The marriage was a very nice affair. Evlilik çok güzel bir olaydı. There followed the usual series of the parties for the newly married couple. Bunu yeni evli çift için alışılmış parti serileri izledi. Then it seemed George and Esther retired from life. Sonra George ve Esther hayattan çekildiler gibi göründü. Even his business affairs ran so well that there was little need on George's part for my services as his lawyer. And when I never ceased to like him, we found less and less in common as the years passed. İş ilişkileri bile o kadar iyi gidiyordu ki, George'un avukatı olarak benim hizmetlerime pek ihtiyacı yoktu ve onu sevmekten asla vazgeçmediğimde, yıllar geçtikçe daha az ortak olmayan şey bulduk. I couldn't imagine that they were happy. Mutlu olduklarını hayal bile edemezdim. There wasn't enough sentiment. That's the way I figured out George. Yeterince duygusallık yoktu. George'u böyle çözdüm. And nothing happened to change my opinion until a few weeks before their 25th anniversary. Ve 25. yıl dönümlerine birkaç hafta kalaya kadar hiçbir şey fikrimi değiştirmedi. It was then that he came into my office. O sırada ofisime geldi. His fat little face shining with enthusiasm, and told me his unusual plans for the silver anniversary. Şişman küçük yüzü coşkuyla parladı ve bana gümüş yıl dönümü, 25. yıl dönümü için alışılmadık planlarını anlattı. His bright little eyes shone as he explained the thing. O konuyu açıklarken küçük parlak gözleri ışıldadı. And I'll confess that I was pretty well confused.
not alone because his plan was sentimental and profoundly impressive, but mainly because it was quiet, dull, old George Potter who was planning this thing. The George Potter who had lived a quiet life since his second marriage and who had avoided social contacts. Ve itiraf etmeliyim ki kafam oldukça karıştı, tek başına planı duygusal ve son derece etkileyici olduğu için değil, esasen bu şeyi planlayan sessiz, sıkıcı, yaşlı George Potter, ikinci evliliğinden beri sakin bir hayat yaşayan ve sosyal temaslardan kaçınan George Potter, olduğu için. According to what George told me, he was doing these things for Esther's sake. George'un bana söylediğine göre, bunları Esther'ı sallamak için yapıyordu. It'll please her, he explained. Woman like that sort of thing, you know, and this seems to me a real idea. You have to be part of it, because you were to be a best man when I and Esther were married. It's just a gesture on my part. A sort of sacrifice to please the old lady. Bu onu memnun edecek, diye açıkladı. Kadınlar bu tür şeylerden hoşlanır, bilirsin, ve bu bana gerçek bir fikir gibi geliyor. Bunun bir parçası olmalısın çünkü ben ve Esther evlenirken sadıç olacaktın. Bu sadece benim açımdan bir jest, yaşlı bayanı memnun etmek için bir tür fedakarlık. I'll say this for George, he didn't do things halfway. Bunu George için söyleyeceğim, o işleri yarım bırakmadı. Instead of the usual part, he presented a perfect duplication of his marriage to Esther 25 years before. There was even the same minister, very old now, and the same violinist who had played, "Oh Promise Me," at the other ceremony. Her zamanki kısım yerine, Esther ile 25 yıl önceki evliliğinin mükemmel bir kopyasıydı. Hatta aynı papaz, artık çok yaşlı ve diğer törende, "O söz ver bana'yı çalan aynı kemancı bile vardı. A good many of the original guests were there. O zamanki davetlilerin çoğu oradaydı. Most of us rather gray-haired now. Artık çoğumuz aksaçlıyız. But the thing was very impressive. Esther in the same bridal dress she had worn 25 years before, let out around the hips perhaps, and carrying a bouquet of bride roses, the bridesmaids in pink, with boughs of Killarney roses, even a person to carry the ring. Ama olay çok etkileyiciydi. Esther, 25 yıl önce giydiği aynı gelinliği giymişti, belki kalçaları açıktı ve bir buket gelin gülü taşıyan pembe nedimeler, Killarney güllerinin dallarıyla, yüzüğü taşıyacak kişi bile. It was great fun and very impressive where one might have expected it to be absurd.
Saçma olmasını bekleyebileceğiniz yerde çok eğlenceli ve çok etkileyiciydi. As for Esther, I never saw a woman look more beautiful. Esther'a gelince, daha güzel görünen bir kadın görmedim. She took on a aura of genuine beauty. Gerçek bir güzellik aurası vardı. Of course she would have been less than human and far from feminine to have failed to respond to this magnificent exhibition of husbandly devotion. Bu muhteşem koca bağlılığı gösterisine karşılık vermemek için insandan daha az ve kadınsı olmaktan uzak olması gerekirdi elbette. George himself was affrighted as he had been on the occasion of their first wedding. George'un kendisi de ilk düğünlerinde olduğu gibi korkmuştu. But finally the ceremony was finished and the guests went to the dining room for the rich supper which has been prepared by special cooks employed for this occasion. Ama sonunda tören bitti ve misafirler bugün için özel olarak görevlendirilen aşçılar tarafından hazırlanan zengin akşam yemeği için yemek odasına geçtiler. George and I were left alone and he sank exhausted into a chair. George ve ben yalnız kaldık ve o bitkin bir halde bir sandalyeye oturarak şarkı söyledi. I placed my hand on his shoulder and congratulated him on the success of his party. Elimi omzuna koydum ve partisinin başarısını kutladım. You really think it was a success? Gerçekten bunun bir başarı olduğunu mu düşünüyorsun? Wonderful. And, jokingly, you certainly should feel completely married. Harika. Ve, şakayla karışık, kesinlikle tamamen evli hissetmelisin. Yes, I do. Evet hissediyorum. He became silent for a moment or two, and when he spoke again it was in a deeply serious tone. Bir iki dakika sessiz kaldı ve tekrar konuştuğunda çok ciddi bir tondaydı. There is something I have got to explain to you as my friend and my lawyer. Arkadaşım ve avukatım olarak sana açıklamam gereken bir şey var. He stopped for a second, then asked suddenly, "You remember my first wife?"
Bir saniye durdu. Sonra aniden sordu, "İlk karımı hatırlıyor musun?" Althea? Alfia. I was surprised by the question. Soruya şaşırdım. Certainly. Did you know, he went on in a strange voice, that she died only last year? Kesinlikle. Biliyor muydun? Garip bir sesle devam etti, daha geçen yıl öldü. Good Lord. I thought she died 27 years ago. Aman Tanrım. 27 yıl önce öldüğünü sanıyordum. So did I, he said quietly. And when I married Esther, I thought I was a widower. But I wasn't, and in case anything ever comes up, well, I want you to understand that affair tonight was a real wedding for Esther and me. Ben de öyle, dedi sakince. Ve Esther ile evlendiğimde dul olduğumu düşündüm. Ama değildim, ve herhangi bir şey olursa diye, bu geceki ilişkinin Esther ve benim için gerçek bir düğün olduğunu anlamanı istiyorum. Octavius Roy Cohen. To love and to honor. Sevmek ve onurlandırmak.